Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Bu hafta Seyhan Mobil'deyiz. Karavanımızda bir iki küçük tadilat işi var. O yapılırken de size burada göstermek istediğimiz bitmiş bir karavan var. Geçelim Bizim yavaş için yavaş. manevi bir değeri olan bir araç. Bu arada Atik ailesinin manyak karavanı Mankat da burada Seyhan Mobil'de yapılacak artık. Özgür abiyle Burcu da burada. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Hoş efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Biraz önce yanlış anlaşılma oldu, kusura bakmayın. Bu arada Atik ailesinin manyak karavanı da artık Seyhan Mobil'de burada yapılacak. Üretime geçti. Şöyle. Nasılsınız Özgür abi bugün? Keyfiniz yerine geldi. Lastikler şişti. Geliyor yavaş Geliyor yavaş. inşallah. Evet. Yavaş yavaş Her şeyi geliyor, çözdük, sayenizde. kurtardık. Bugün başımıza gelmeyen kalmadı. Vallahi ya. Yani bence Özgür'e bir problem var. Yok bugün. yok yok. Ben ne yaptım ki? Bilmiyorum artık. Allah Allah. Biz şu karavanla biraz tur atıp tanıtımını çekeceğiz. Gelmek ister misiniz? İsteriz. Hadi Çok gidelim o isteriz. zaman. Hadi Zaten gidelim. sizi pek göremiyoruz, birlikte vakit geçirmek. Evet. Gidelim o zaman. Hadi gidelim. Videoyu çekmeyi düşündüğümüz her yer dolu. Nerede çekeceğiz? Şimdi bulacağız. Yani inşallah öyle tahmin ediyorum ki bulacağız. Herkese merhabalar. Tekrardan merhabalar. Çünkü dün videoyu çekemedik. Dün çok aksi bir gündü. Önce Atik ailesinin arabasıyla işte onlar küçük problemler yaşadı. Kendi videolarında bahsedecekler. Sonra videoyu çekecek yer bir türlü bulamadık. Taha cüzdanını kaybetti. Telefonumu Sonra kaybettim. telefonunu kaybetti. Gece 4'te arkadaşlarımız bize Efsane bir şaka yaptılar derken bugüne nasip oldu. evet. Bugün Dedik ki NASA'da olduğu yerde çalışan- çekelim. Yavuz Bey'in arabasını inceliyoruz. Güzel bir araba oldu. Evet. 2004 model U4000 Unimog araç. 10.000 kilometrede bu da. Ön kupadan başlayalım mı? Tabii ki başlayalım. Buyurun efendim. Siz geçin öbür tarafa. Taha Bey geliyor musunuz? Geldim, ben buradayım. Dinliyorum seni. Tabii sıcak diye. Evet, Sen evet. girmiyorsun içeri. Yok, sen her şeye hakim olduğun için sana bıraktım. U4000 olduğu için araba yarı otomatik. Bu şekilde ileri geri yaparak vitesi attırabiliyoruz. Herhangi bir arıza anı içinde burada manuel olarak da vitesleri değiştirebiliyoruz bu araçlarda. Bizim arabanın aynısı zaten. Yine havalı koltukları mevcut arabanın. Evet, burada sabit koltuklar vardı havalı olmayan. Tır koltuklarıyla değiştirildi. Havalı koltuklar yapıldı. Arkaya camları, burada olan camlar kapatılarak buraya da yalıtım yapıldı. Tavanda yalıtımlı. Yine bizim araçta olduğu gibi şu sunroof iptal edilmedi. Açık, orijinalini korudu Yavuz abi de arabasında. Onun yerine burada NASA'dan gelmiş bir özel klima var. Nasıl çalıştırabilirim onu? O çalışabiliyor ama ben gösteririm onu birazdan. Dün yolda giderken çekmiştim Evet, gidişini evet, zaten. evet. Bence bu arabanın arkası daha güzel. Oraya gidip bakalım artık. Bu tablet tutucu sanırım Evet, değil mi? tablet tutucu. Navigasyon için koydu bunu. Ekstrem bir araç olduğu için biliyorsunuz gece yolculuğu veya ıssız yerlerde yine güzel bir aydınlatma ışığıyla arabamız komple tamamlanmış. Arabanın dış aydınlatmaları karavan kabininin 3 tarafında da var. Yani burada var, arkasında var ve ters tarafta da var. Bizim karavanda sadece biz bu cephede kullanmıştık ama arttırmak bence mantıklı. Evet, gece ıssız alanlarda diğer taraflardan ses gelince merak edip bakabiliyoruz ama bizim içerideki el fenerlerimiz de o konuda işe yarıyor. Araç geri giderken arkayı görebilmesi açısından arkaya bir kamera da koyulmuş. Evet. Araçta yine alan kazanmak için Stepne'nin teker taşıyıcısı arka tarafa alındı. Yine buradan böyle bizdeki gibi vinç yardımıyla yukarı aşağı hareket edilebiliyor. Bu arada söyledik mi bilmiyorum ama aracımız yine 4x4 bir araç. Ekstrem koşullara göre hazırlanmış. Yine burada güzel bir balkonu var. Burada biz çimen uygulaması yapmıştık. Burada yine Line-X pütürlü bir uygulama var. Şu balkon bence her şeye değiyor, öyle değil mi? Evet. Güzel bir düşünce bence. Seyhan Mobil'de
Şimdi karavanlar tamamen kendi isteğimize göre tasarlandığı için bizim karavanda kapımız ortadaydı. Biz o şekilde istemiştik. Tam buradan açılıyor bizim kapımız. Ama Yavuz abi kapısının buradan açılmasını istedi. O yüzden baştan açılıyor. Burada kapının girişinde hemen bir sineklik var. Tamamen açmayayım şimdi. Kapıdan girdiğimizde bizi bir adet buzdolabı karşılıyor. Tedford'un buzdolabı. Açıyorum. Bu şekilde buzluğu da olan bir dolap. Bu buzluk böyle aşağıya doğru açılıyor. Bence gayet büyük ve yeterli bir dolap. Şu şekilde burada kilidi de var yolda açılmaması için. Şurada böyle kilidi tasarlanmış. Bu şekilde açılan bir dolap. Karavanın dolaplarında bas çekli sistemle yolda giderken açılmaması için bu şekilde kilitler kullanılmış. Buzdolabının altında da böyle minik bir çekmece tercih edilmiş. Karavanda kalan her köşe küçük de olsa böyle dolaplarla değerlendirilmiş. Burada eşyalarımızı asmak için bir askılık var. Burada ise böyle şişeleri, baharatlıkları koymak için bu şekilde bir dolap var. Yine burada bir adet portmanto var. Portmanto. Portmanti. Bizde bu kadar sanırım saklama alanı ve gözlük yok. Yok. İşte kişisel bir araç. Biz biraz daha farklı şeyler istediğimiz için ama bence banyo bizimkinden çok daha güzel. Çok güzel. Bu arada böyle karavanın bu köşeleri alana derinlik katmak için hep oval tercih edilmiş. Bu benim çok hoşuma gitti. Şurada hiç sivri köşeler yok, farkında mısın? Evet. Hem de çarpma, düşme. Yani Bizde de küçük oralar alanda. öyle. Böyle mi? Evet, bizim oralar öyle. Günaydın Aa, aşkım. evet. Yok hayır, şu da. Sen bir yıldır hangi karavanda yaşıyorsun? Hayır, ben şu köşe için dedim. Bizde, böyle Bizde bir burası köşe yok ki. Evet, bizde böyle bir köşe yok çünkü. Tamam yok Evet. işte, gördün mü? Oturma alanına gelelim. Oturma alanında hareketli bir masa var. Şu ayak yardımıyla hareket edebiliyor. Koltukta Yavuz abinin özel bir tercihi vardı. Koltuk gördüğünüz gibi bu kısmı çok geniş. Çünkü Yavuz abi 2 tane çocuğuyla seyahat edecek karavanda. Bu seyahatler esnasında da bu şekilde değil, dik bir şekilde uyumak istiyor. Çünkü gece uyandığında, tuvalete kalktığında, tuvalet ihtiyacı olduğunda hiç kimse birbirini rahatsız etmeden direkt tuvalete gitsin, dışarı çıksın. Öyle bir düşüncede yaptırdı bunu. Aynı zamanda da burada oturduğu zaman bu şekilde ayaklarını uzatabilmek, bağdaş kurabilmek için şurayı geniş tercih etmek istedi. Bizim yatak ölçümüz ne kadardı? 2.20'ye 1.80. Yavuz abininki sanırım daha uzun. Daha olabilir. uzun olmuş. 2'ye 2, 2.20'ye 2 falan olması lazım. Ama çok çok güzel olmuş, çok Evet. rahat olmuş. Bence şu alanda bile 2 kişi yatar. Evet. O açıdan da başarılı. İşte NASA'daki insanın karavan hayaliyle bizimki farklı olabiliyor. Benim oturuşum şu an böyle. Güzel. Karavanın oturma yerlerinin üstü tamamen yine dolaplarla çevrili. Kilitli dolaplar bunlar yine. Bence kilit bir karavanda gerçekten en önemli şeylerden biri. Virajlarda, yukarılarda bu kilit olmadığında bizim birçok defa diğer karavanlarımızda başımıza geldi. Buradaki eşyalar, tabak, çanak dökülüp diğer şeylere zarar veriyor. Bir gün Yedigöller'e gidiyoruz. O virajlarda bizim mutfağın çekmecesi böyle kopmuştu. Kopmuş, her şey düşmüş. Her şey kırıldı. Tavalar falan böyle yamuk yumuk olmuştu. Hatırlıyor musun? Evet, çıktıktan Ve sonra çekmeceyi- çalışmaya devam ediyor içeride. Çekmeceyi rayına takamadık tekrar. Orada böyle çekmece dışarıda kullanmak zorunda kalmıştık. İşte o yüzden bu kilitler önemli. Yani bu kilit olması da çözüm değil. Bu kilidi kitlemediğiniz sürece burayı yine açma durumu var. Bu kilitleri Evet. kitlemek de gerekiyor yolda. Onu Bence da unuttuk. Onu da Evet. unuttuğumuz onu da oldu. yaşadık en güzel şekilde. Bence yine burada zaten bizim mutfağımızda aynı güzel bir mutfak var. Tedford'un 3 Mutfağımız ocaklı. aynı değil bence. Çok daha güzel bu. Hayır, mesafesi aynı bence Ha, evet. benim için. Yani tasarımı farklı. Bizim şeyimiz burada, ocaklarımız. Yavuz Bey'in Bizim bu şekilde tercih etmememizin tek bir sebebi vardı. Ben şu evyenin büyük olmasını istiyordum. Çünkü bulaşık yıkarken bunda yıkamak benim için çok zor. O yüzden büyük bir evye tercih ettiğimiz için bu tip ocaklardan biz kullanmamıştık. Bizim evyemiz galiba 60'a 35 falan, bayağı derin. O konuda biz karavan değil ev tipi evye kullandık. Onu modifiye ettik. Yine burada mutfak üstü dolaplarımız mevcut. Bir de dolapları açtığımız anda içinde ışıklar yanıyor. Çok önemli bir detay. Yani
karanlıkta gece sadece oradan bir şey alacakken. Şu şekilde bas çekli ışıklar. Burada yine karavanın üzerinde turuma gazlı kombimiz var. Bir adet tüpü var burada. Bu tüp hem mutfakta, ocakta kullanılıyor hem de turuma gazlı kombide kullanılıyor. Şu anda ayaklarımın üzerine bastığı yer, yani basamak. Bu basamağın altı ve koltukların altı komple su depolarıyla dolu. 400 litre su deposu var bu karavanda. Bence çok bir hafta yetecek bir su, Evet, 400 kesinlikle. litre. Doğru kullanmayı bilirseniz bir hafta boyunca idare edebilirsiniz bu suyla. Evet. Aynı zamanda karavanda Fiama'nın 2 adet havalandırması tercih edilmiş. Şuradan gösterirsem daha iyi anlaşılacak. Bunun biri içeriye hava üflerken diğerini dışarıya hava çektirebiliyorsunuz. Yani çift fonksiyonlu Aa. çalışıyor. Evet. Bak şimdi. Ha, şu an içeri hava veriyor. Oradan da emiş yapıp böyle bir sirkülasyon yapabiliyorsun. O yüzden mi 2 tane takılıyor? Evet. Bir tane takamıyor mu? Takarsın ya içeri kullanırsın ya dışarı ama Yavuz abi hani bir yeri içeriden hava gelirken diğerden çeksin. Bir ceyran oluşsun istemiş herhalde. Mantıklı olmuş. Çok mantıklı. Bence en güzel ve heyecanlı yer. Banyo. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Acaba biz de banyoyu kırıp döküp bir daha mı yapsak? Benim de içimden geçmedi değil. Vallahi. En sevdiğim kısmı. Açıyorum. Aç aç. Açıyorum. Aç aç. Açtım. Şimdi bu karavanın banyosunda bir adet kompost tuvalet var. Kompost tuvalet biliyorsunuz ki aslında Avrupa'da da karavanlarda en çok tercih edilen tuvaletlerden biri. Şu şekilde. Ay, ilk defa bir kompost tuvalet görüyorum. Biz daha önce hiç kullanmadık. Bu karavanda kompost tuvaletimiz var. Duş başlığımız var. Burada lavabo unutulmuş sanırım. Evet, bu karavanda lavabo koymayı unutmuşlar. Tabii ki şaka. Yok. Lavabo bu şekilde gizli lavabo. Bence çok hoş olmuş. Çok alan kazandırmış. Bu başlık dönebiliyor. Bu şekilde döndükten sonra tekrar lavaboyu böyle kullanımımız bittikten sonra kapatıyoruz ve tekrar kilitliyoruz. İnanılmaz alan kazandırmış. Çünkü biz de eşyalarımızı genelde banyoda taşıyoruz. Yani eşyalarımız dediğim masamızı, sandalyemizi koyacak böyle geniş bir alanımız olmadığı için sürekli banyomuzun içine koyuyoruz. Ama lavabo da burada bizi engelleyen bir faktör. O yüzden bence de karavanımızın banyosunu tadilat yaptırıp bundan yaptırmamız gerekiyor. Çok yer kazanırız aşkım. Ya bizim lavabomuz şuradan böyle bir parça çok alan öldürüyor. Ya şu toplamda 30 santim falan bir alan kaplıyor. Çok beğendim bunu. Ya mesela şunun üzerine burası raflı bir kapak. Buraya ayna koyabiliriz mesela. Bakayım. Buraya ayna koyup hem aynalık hem de bir dolap olarak kullanabiliriz. Aa evet, buraya komple ayna yapıştırılır böyle Evet. kestirilip. Lavaboyu açarsın. Yani Aynam da burada. Yüzümü yıkadım, aynaya baktım. çok güzel bence. Güneşimde doğdu yani. Günaydın. Aa, bakın burada da şey var. Ne var? Işık var burada da. Ha. Buraya da ışık koymuşlar. Kapandığında sensör kapatıyor. Güzel. Benim aklıma buraya ışık koymak gelmezdi açıkçası. Yo, ben banyo tasarımını gerçekten çok beğendim. Hani oturma tasarımı bize uymuyor. Bizim farklı düşüncelerimiz olduğu için bence ellerine sağlık herkesin. Bir de biz de banyomuzu şu alttakinden yaptıralım mı? Tabii ki yaptıralım. Beğendim onu. Güzel değil mi Osman? Evet evet. Şık durmuş. Şeyi açıldığında Bu. tam bütün oluyor, güzel duruyor. O ışık çok güzel bir detay orada. Evet. Çok Şeyi beğendim. de çok güzel. Yalnız bak Falan her şık boşluk bak. Şuradaki Değerlendirilmiş hepsi. bak Evet, şuradaki bak bir boşluğa bakarsan diş fırçası bilmem ne tarağın şunu bunu koyabileceğin çok güzel alanlar oluşturulmuş. Bu karavanda güneş paneli falan var mı? Tabii ki var aşkım, bakayım. 1, 2, 3, 4 tane güneş paneli var. 4 Bildiğim tane kadarıyla da 400 amper aküsü var. En baştan komple güneş paneli döşeli. Biz kendimize yürümek için, kar temizliği için yer bırakmıştık. Bunun da ortada şöyle bir alanı var. Şeyler sığmış mı o havalandırma? Hepsi sığmış, şimdi çekeceğim orayı.
Yalnız şu banyo fikrini bir daha aklımızdan geçirelim. Benim gerçekten çok hoşuma Evet. gitti. Yavuz abi buraya Instagram hesabını yazmış bak. Das Unimogram. Nereye gidiyorsun? Güneş panellerini göstermeye gidiyorum. Bununla çek o zaman istersen. Olur. Düşme. Bu arabanın bence en güzel özelliği şu tavan sunroofu. Az önce içerideyken 400 litre su olduğundan bahsetmiştim. Su dolu mağaza 2 adet var. Biri burada, biri de aynı şekilde bunun paralelinde var. Neden bu şekilde? Bazen çeşmeye yanaşma açımız zor olabiliyor arazilerde. O yüzden hem bu tarafta var hem o tarafta var. Bence gayet güzel bir araba olmuş. Yavuz Bey'e kendine ve NASA projelerinde başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Güle güle kullan güle Yavuz güle abi. günlerde, güzel günlerde, güzel maceralarda kullansın. Benim şimdi dikkatimi çeken bir şey oldu. Evet. Orada antifriz eksi 35 yazıyor. Nedir abi bu? Bu arabanın eksi 35 dereceye kadar tek marşta çalışabileceğini gösterir. Tek marşta. Hiç Evet, zorlanmadan. hiç zorlanmadan. Aynı zamanda 1 metre kadar suya da girebiliyor bu araba. 1 metre. 1 metre kadar orijinal fabrika 1,5'a garanti. girer bence. Bence de zorlanabilir. Giren 1.5'a da girer belki. Tabii 1,5'a giren 2'ye de girer. Hani böyle gider bu. Ama bu arabanın da mesela rengi tatlı yeşil ama bir değişik yeşil. Böyle. Evet bu 2022 ya da 2023 Defender rengi. Evet. Osman, Gerçekten. Aksaray'a gittiğimizde tır garajına girdik, işte Unimog'ların hepsi orada dizili. İlk gördüğüm arabaydı. Evet. Aa, O zaman tabii karavan yoktu üstünde. Taha'ya dedim ki ne güzel bunun rengi falan. Gerçekten ilk gördüğüm Unimog budur canlı canlı. Kesin ya, değişik bir anısı var. Bu araba bizim aynı tırda geldi falan, beraber eşlik ettik. Birbirimizi o zaman Yavuz Bey'le tanımıyorduk. Evet, arkadaş Şu olduk. an inşallah güzel beraber kamplar da yapacağız. Bize söz verdi. NASA'ya gezdirecek bize. Şey gezeceğiz. yaparız. Bizim arabayı da böyle çekeriz Aa. kafası. Balkonu Balkonları biz de buraya birleştiririz. açarız, birleştirip. Gün Kocaman yaparız. Unimog günleri. gelebiliyor mu? Gelir tabii ki. Unimog Tabii ki. günleri. Çok güzel. Aslında böyle ikisini yapıştırsak mesela. 6 kişi de burada uyusa akşam. Buraya da üçüncü bir Unimog Araya sığsa. sığmaz. O da buraya terasını açsın. Araya boyu sığmaz. Olmaz öyle. Tamam. Umarım hayal eden, isteyen herkesin böyle güzel karavanı ve Unimog'u da olur. İnşallah herkese nasip olsun isteyen. Bu arada bir şey merak ediyorum. Bizim arabanın rengi mi sizce güzel, bu mu? Kesin Bence bunu ikisi de beğenecek. çok güzel. Ben yeşili çok seviyorum ama çeşitli problemlerden Çünkü biz dolayı yaparken yapmadım. herkes bu renk yapmamızı istemişti. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve eğer değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok mutlu oluruz. Çok seviniriz. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere. Biz de yeni projelerimiz için görüşmeye gidelim. Hadi gel gidelim. Yeni önemli bir projemiz var. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.